Herkese merhaba arkadaşlar. Ben PT Hawaii. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuz gelen güncellemeler hakkında olacak. Bildiğiniz gibi güncellemeleri Serkan abi ve Kaan'la birlikte değerlendirip yorumluyoruz. Sizler de bu gelen güncelleme hakkında fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şöyle güncelleme metnine geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz bizi desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Şimdi güncelleme 15 Kasım'da gelecek. Yani çarşamba günü gelmiş olacak. Şöyle birinci sıradan başladığımızda yani diğer videoda söylediğim gibi S2 Mini olarak gelmiş olacak. Yani buna da Buzdan Yürekler diye bir isim takmışlar. Şöyle devam ettiğinde ikinci sırada ikinci sezonu tamamladıktan sonra oyuncular yeni sürprizlerle ve mücadelelerle dolu yepyeni bir sezona başlayacak diyor. Klasik. Değil mi? Şaşmaz. Bu herhalde şey değil mi Kaan? Üçüncü sezona hazırlık gibi bir şey o zaman. Ya büyük ihtimal kanka şeyi hazırlayamadılar, anladın mı, haritayı falan. Görev Aynen. sistemini Banko. nasıl getireceklerini. Büyük ihtimal sezon için mini diye bir geçiş haritası hazırlamışlardır. Aynen. Zaten burada da belirtiyor. Şöyle diyor ki Bellero'nun arazisi değişti. Artık bu toprakları keşfetmek çok daha heyecan verici bir deneyim. Büyük ihtimal harita konusunda böyle bir değişiklikler var ya. Çok şikayetiydi ama bu harita yani. Evet. Çok şikayet. Ben bile yazdım yani, düşün. Yani Sen çok kötü bir haritaydı. Ben oyuna girdim yoktur. Oyuna girdim, o da şey yazdım yani. Şikayet için girmişimdir. Ya harita çok kötüydü. Sistem kötüydü. Yani oraya ilerlememiz bizim mesela, madem bir harita yapıyorsun, ejderhaya girdiğin sağdanla soldan girdiğin zaman eşit bayrakla ulaşması lazımken mesela bir taraf 20 bayrakla ulaşıyorsa bir taraf 40 bayrakla ulaşıyor. Yani saçmalıktı. Büyük ihtimal onları falan da düzeltmişlerdir kanka. yüksek bir ihtimal düzeltmeleri lazım. Çünkü gerçekten hani Zone 5 diyeyim ben oraya artık. Yani o kadar çok ufak ki. Bayrak konusunda zaten iki bayrak yan yana sığmıyor. Hani arka taraftan adamların bayraklarına geçiş yeri yok mesela. Çok saçma bir haritaydı ya. İnşallah bu konularda bir düzeltme yapmışlardır. Şöyle ikinci şeye geçtiğimizde haritanın her yerinde gizemli kuleler ortaya çıktı. Kuleler diyarın dört bir yanına dağılmış eski ama bir o kadar da güçlü savunma binalarıdır. Ve işgalcilerin bölgelerinde düşmanlara yıkıcı saldırı düzenlemesine yardımcı olur diyor. Ne olabilir? Bu güzel oldu bence ya. Mesela şöyle düşün. Büyük ihtimal sen bunları ele geçireceksin, bu şeyleri. Binaları mı? Dedi, Kuleleri. taret mi diyelim buna? Ne diyorlar buna? Oyda yazmamış değil mi? Ha, kule Yok. diyor. Hı hı. Kuleyi mesela ele geçireceksin. Kuleye büyük ihtimal şey de yapabileceksin. Asker koyacaksın. Bu şey var Savunacaksın. ya, ittifak kaleleri gibi. Hı hı. Bunu mesela normal kuleymiş gibi düşün. Ama böyle şey değil. Bayrak kulesi değil. Normal kule tarzı bir şey olabilir. Oradan mesela adam mesela yıkarken sen ona işte ne bileyim rahat ettirmezsin. Veya da bu tabii saldıran taraf için de geçerli olacak abi. O O da zaman kuledeki bu yapacak. kulelere ralli de gelme ihtimali de yüksek kanka. Ne diyorsun? Şimdi dört bir yana dağılmış eski ama bir kadar savunma binaları diyor kanka. Bu bina tabii rallili olur bunlar. Ona Yani ralli bina açılır. dediği için ralli açılır. Ama Büyük. işte bayrak teması gerekir mi bilmiyorum. Hmm. Bayrak teması gerekirse saçma olur. Mesela taret muhabbeti geçiyor. Artık taret inşa edebilirsin. Taretler menziline giren düşmanlara otomatik olarak saldırır diyor. Tamam ya, bu aslında şey gibi bu da ya. Kendi taret oluşturup kendi içine gireceksin, işte saldıracaksın. Tam anlatamadım ama aslında bu savunma binalarını anlatmak istediğimi bu taretlerde oluşturuluyor büyük ihtimal. Hmm. Bu savunma binaları da muhtemelen böyle yani stratejik noktalarda da belki olabilir. Yani böyle Büyük ihtimal e, abi, büyük ihtimal. geçitlere yakın yerlerde veya zebellere yakın yerlerde böyle haritanın dört bir tarafında diyor ama böyle muhtemelen stratejik yerlerde, köprülerde işte vesaire Olabilir diye abi. düşünüyorum. Hani insanlar belki orada savunma alanları oluşturabilsinler. Savaşlar birazcık daha böyle yıkıcı geçsin vesaire ondan dolayı. Olabilir. Böyle dört Ya politika ama var. Heh. şu çok önemli abi. Eğer buna bayrak teması bir rally açılıyorsa saçma olur. Tabii. Şimdi bir de zaten oraya kadar bayrak atma masrafı olacak bilmem ne.
Böyle bir sıkıntı var. Bu sefer ama direkt rally açılsa da o da olmaz abi ya. Şimdi buna bayrak teması olmasa, direkt dediğiniz gibi rally olsa, o zaman bana daha İçeride adam mantıksız geldi tutamayız. sanki. Evet. Evet, evet. Bayraktar. Belki işgal edilince belki rally açılır. Belki de şöyledir. Yani o bölgeye mesela bayrak atıyoruz ya, o bölgeyi mesela işgal ediyoruz. Hani mesela bayrak attığımız zaman o bize geçti. Bizim kulemizi yıktıkları zaman onlara geçti vesaire. Öyle olacaktır muhtemelen. Evet, evet. Mantıken öyle olur. Böyle 4 politikalar sistemi stratejik derinliğin pekiştirilmesi amacıyla dikkatle yeniden tasarlandı. Boş Okey. yapmışlar. Aynen. İkinci refaha giden sorunsuz bir yol. İki efsanevi kahraman eklendi. Skogul piyade PvP tank ve Goreş piyade akın keskin nişancılık. Bak, altını çizdim burada. Keskin nişancılık diyor. Neyse bunu konuşacağız tekrar. Skogul çarkıfelek ve kader çarkı etkinliklerinden orduya alınabilirken Goreş kader çarkı ve en güçlü lord etkinliklerinden orduya alınabilir. Yani bir çarkıfeleğe getirmişler, bir de vali yani lord'a getirmişler. Yani muhtemelen oyuncuların zaten en merak ettiği nokta bu. Yeni gelecek komutanlar, yeni gelecek komutanların oyundaki dengeleri olan etkisi. Bunların hepsi bir soru işareti. Çünkü gelen mesela Theodora'yı biliyoruz. Theodora rallisine şu an kafa tutacak herhangi bir ralli yok. Muhtemelen zaten bu da onun antisi olarak çıktı. Komutanlar zaten birazdan konuşursak onun üzerinde çeşitli yorumlarda bulunuruz biz de. İki tane piyade kesinlikle lazımdı. Yani piyade eksikliği gerçekten şu anda oyunda aşırı derecede var. Yani dediğin gibi abi o Theodora'yı durdurabilecek normalde hani oyunun bize söylediği hani anti olarak piyade karşı duramıyor. Hiçbir şekilde piyadeye karşı duramıyor yani. Ve Evet. Theodora'nın arkasına ne koyarsan koy hani Bakshi koy, Emlis koy her hiçbir şekilde de zaten her türlü çok güzel raporlar elde edebiliyorsun. Yani hiçbir şekilde durduramıyoruz o Suvar Yani rallisini. piyade ile ezemediğimiz için biz de karşı olarak süvari rallisi açmak zorunda kalıyoruz. Mecbur yani. Başka türlü Yani güzel bir başka rapor çıkar alamıyoruz. yolumuz aynen olmuyor. Böyle ikinci yeni efsanevi eser diyor. Yeni bir eser getiriyorlar. Ee, Yeni efsanevi eser ruh kemiği kolyesi. Piyade, PvP, kontrol. Artık ışık ocağı ve ormanın zenginlikleri etkinliklerindeki eser mecmualarından edinebilir diyor. Zaten Şimdi bundan sonra abi bütün gelen eserler hep şeye düşüyor değil mi? Işık ocağına düşüyor yani. ocağında yeni gelen eserler oraya düşüyor zaten de. Şurada mesela eserdeki bu kontrol olayı birazcık böyle şey yaptı beni. Yani aklımı karıştırdı. Şimdi zaten komutanlar üzerine de konuşacağız ya. Zaten bunlar muhtemelen bizim süvari komutanlarını açacağımız antirallerin komutanları bunlar olacağı için acaba rally esnasında kullanabilme imkanı olur mu diye düşünüyorum. İşte kanlı Hmm, bıçak sancağı gibi. Veya e, Kontrol var mı abi? Kontrol varsa realde yoktur büyük ihtimal. yani Akın olsaydı belki olabilirdi abi. ama Çünkü kontrolün Akıl mesela var. o esere kattığı ne gibi olabilir? Yani karşı tarafı susturma yapar, becerisini mi geciktirir, ne yapar yani? Kontrol derken. Debuff'ı vardır abi bunun. Debuff özelliği vardır bunun. Ben Muhtemelen bu. mesela bu gelen şeyin bu eserin rallide değil de alandaki şey için Google için gelmiş olabilir bence. olabilir. Böyle yeni canavarlar demiş. Gizemli gece kuşu gölgelerde dolaşarak saldıracağını kolluyor. Şimdi saldırıp arındırarak onu savaş hayvanı yapabilirsin diyor. Bu büyük ihtimal şeye geldi abi. Syndrone'a geldi. Yüksek bir ihtimal. Gece kuşu diyor. Bir de oyunun yayınladığı bir tane video vardı hatırlıyorsanız. Bir tane Aha, baykuş, beyaz bir baykuş. Muhtemelen bu yeni gelecek canavar odur yani. O büyük Gwen'in ihtimal. arkasında geziyordu ya. Hı hı. Biliyorum desem inanır mısın? Böyle yeni harika diyor. Kolon madenleri Cüce Krallığı'nın en büyük madeni ve son kar savaşının gerçekleştiği yerdir. Buranın hikayesini hemen keşfet diye yeni bir hikaye eklemişler. Bu boş. Çok fazla önemi yok bizim için. 5 Ejderha Yolu geliştirmeleri. Birinci sezon Ejderha Yolu'nun 61 ve 80 aşamalarının zorluğu azaltıldı. Yol mağazasındaki eşyaları satın almak için kullanılan para birimi Ejder Kristali yerine yol parası olarak değiştirildi. İsim değişmiş sadece. Şöyle, birinci sezon Ejderha Yolu aşamalarını tamamlayarak kazanılan kahraman DP'si yeniden ayarlandı.
ve bazı aşamalarda kazanılan yol parası miktarı değiştirildi. Ne demiş burada? Ödüllerin toplamında bir değişiklik yapılmadı. Okey. Böyle ejderha yolu artık prestij kazandırmıyor ama iblisleri ve karanlık yaratıkları mağlup ederek ittifak teknolojisine bağışta bulunarak ve değer mağazasından satın alarak prestij kazanabilirsin diyor. Yani bu abi hatırlarsınız siz yani ilk sezonlarda oyuna ilk başladığımızda galiba değil mi? Biz prestiji Yani iblislerden zaten kasıyorduk. olması gereken bir şeyi tekrardan geri getirmişler. Öncelikle hani prestiji zaten biz iblislerden, karanlık yaratıklardan vesaire kasıyorduk. Aynı zamanda değer mağazasından da hatırlıyorsanız alıyorduk. Bu ejderha yoluna sonradan düştü bu prestij olayı. Böylece hani insanların belki iblis kesmesine yönlendirebilmiş olurlar bu şekilde. Büyük ihtimal. Yani Peki şey ne olacak? Adam harcamadı. Tuttu da elinde şey. Yol parasını otomatik mi çevrilecek acaba? verir büyük ihtimal. Ya onları verecek de onları mesela işte o ejderha yolundaki mağazada kullanacaksın mesela bizim indis aldığımız gibi. Onların ismi değişir sadece. Ejderha parası ismi değişir. Yol parası yani. Neden ismini değiştirsinler ki? Sadece isim değiştirmeye Ben de gitsinler ki. anlamadım yani, evet, bilmiyorum. Şöyle savaş hayvanı oynanış geliştirmeleri diyor. Savaş hayvanının seviyesi 53-60 arasında yükseltmek için gereken DP'yi değiştirilerek süreç kolaylaştırılır diyor. Yani daha mı kısa sürede 60 level Daha olacak? kolay. Daha kolay kasacaksın demek Zor istedim. değil aslında yani. Aynen. 53'ten de sonra da kolay gidiyordu. Niye abartmışlar sanki? Böyle savaş hayvanı beceri açıklamaları iyileştirildi. Açıklamalardaki sayı değerleri artık diğer becerilerden gelen nitelikler ve bufflarla dahil edilerek gösterilecek diyor. Bu güzel baba. Bu güzel olmuş İstiyoruz. bence. Hı hı. Böyle savaş hayvanı becerileri yuvalarının kilitlerini hızlıca açmaya yarayan yeni bir özellik eklendi. Kilitli bir beceri yuvasına dokunup daha düşük yıldız puanlamasına sahip beceri kartlarını harcayarak bu yuvanın kilidini çabucak ve kolayca aç. Şimdi ben buradan şunu anlıyorum Caner. Mesela sen geçen gün bir tane kumeşleri yakaladın, 5 beceriydi ya. Hı hı. Acaba bunu 8 beceriyi yükseltmek için orada kapalı olan beceri alanlarını düşük becerili yıldızlarla, işte bu düşük şey mesela 40 paraya falan Hı hı. satıyoruz ya, onlarla açacak mıyız? Bunu mu anlıyorsunuz siz de? Valla beceri yuvalarının Başka beceri kilitlerini yuvası diyor. nasıl başka beceri yuvası nasıl açılır yani şimdi bu karta? Pete. Ya canlandır yaparak açabiliriz zaten. Hiçbir şekilde başka türlü açamıyoruz. Ama burada diyor ki yeni bir beceri yuvası diyor, kilidini çabucak kolayca açar diyor. Yeni bir beceri. Ya abi büyük ihtimal o şey olabilir ya. Hani sürekli mesela aynı becerinin üstüne gidiyor ya. Burada şunu da demek istiyor olabilir. Diyelim ki 5 slotlu bir beceri kilidin var. Sadece bir tane slotu dolu. Ama ikinci beceriyi atmak istiyorsun. Atmıyor. Sürekli birinin üstüne atıyor ya. Evet. Hani önce 2'ye atacak, sonra 3'e atacak, 4'e atacak, 5'e atacak gibi o da olabilir. Hani Yani Öyle o ekstra anlamadım. değil. bence O ekstra değildir. kanka 6. beceriyi açmaz. Eğer ki şimdi şöyle bir şey var. Şöyle bir mantık var kanka. Yani canlandır butonunu yani canlandırı kullandırdığımızda bize mesela 5 slotlu bir pet atıyor mesela. Ondan sonra Yok onun Serkan abinki gibi değildir zaten de. Diğer türlü Yani olsa bana da herkes çok atar. mantıklı. Doğru söylüyorsunuz. O zaman canlandırın bir anlamı kalmaz. aynen. Ya ama burada o anlaşılıyor. Beceri kartını harcayarak bir yuvanın kilidini açar diyor. Başka bir yuva yok ki. Hangi yuvanın kilidini açacak yani mesela? Bunların zaten abi her zaman yani güncelleme konusunda adam akıllı hani tam detaylı bir şekilde söylemedikleri için biz Yani kendi yani yorumlarımızı burada katarak söyleyebiliyoruz. aynen doğru. Çeviride belki bir hata olabilir. Olabilir. Yani bunu gerçekten abi güncelleme geldikten sonra bunu anlayabiliriz ya. Bilmiyorum Doğru çok söylüyorsun. üstü açık bir şey aslında bu. Şöyle ne demiş burada? En güçlü savaş hayvanı için alamet taşı kuralları değiştirildi. Aşama sona erdiğinde daha yüksek nadirlikte savaş hayvanı bulma şansın artacak. Bu gerçekten azdı abi. Hani alamet taşındaki aşamayı tamamladıktan sonra mesela haritada 25 seviye arıyorsun yok. 24 seviye arıyorsun yok. Mesela Evet. 10 level çıkıyor ya. Zon 5'te 10 levelin ne işi var? Onu düzeltmeleri güzel olacak aslında. Bir de keşke şeyi de getirseler. Mesela efsanevi kahraman, pardon, hayvan yakalama oranını da biraz yükseltseler. Keşke. Keşke. Belki Abi ben bununla geçen gün yakaladım mesela efsane. Direkt efsane sarı geldi. Ama kötüydü yani. Kötü ben de gelip sarı geldiğine gelmesin abi. yani 2 kere Mavi ben de gelsin. yakaladım.
2 kere ben de yakaladım. Bana da aynı senin dediğin gibi. Hatta bir tanesinde hiç beceri bile yoktu. Evet, yoktu, sattım yani, düşün abi, geldiği gibi sattım Öyle. yani, geri yani. Ya boşuna yer kaplıyor. Hani gelecekse de zaten oranı düşük. Gelme Evet. oranı düşük. Yakalıyorsun, geldi diyorsun. Maviden kötü geliyor yani. Mavide en azından ilk yani yetenek skillini yıldızlı mıldızlı yakalayabiliyorsun yani. Evet, zaten bizim dikkat ettiğimiz nokta da o. Yani yıldızlı bir yeteneğinin olması. Ya o da gelmeyecekse hiç gelmesin. Doğru. Hatta oranı daha da düşürsün. Diyelim ki hiç gelmiyor zaten diyelim. Hani oranı biraz daha düşürsünler. Geldi mi çok güzel gelsin. Hani diyelim ki uğraştık, değdi vesaire. Onun gibi. Ben bilmiyorum, oyun oranları biraz çok mu düşürüyor, arttırıyor mu, anlayamadım şu an. Oyun bazı şeyleri bazen çok zorlaştırıyor. Doğru söylüyorsun. Evet abi. Yani gerçekten zaman ayırın diyor yani. Yani oynayın diyor oyunu. Gerçekten bunu yapıyorlar bu arada. Böyle bir not olarak savaş hayvan beceri kartları artık geçici olarak 7 günlüğü sistemde saklanacak diyor. Yani eskiden bir gündü, bunu 7 günlüğe çıkarmışlar. Bu güzel olmuş. Güzel, evet. 7 ne diyor? PvE geliştirmeleri. Kahramanlar 50. seviyeye ulaştığında iblisleri ve karanlık yaratıkları mağlup ederek DP kazanır. Bu sayede kahramanların seviyesini daha hızlı yükseltebilirsin. Yani şu kahraman olayını abi 2 güncelleme mi 3 güncelleme ne önce herhalde yapmışlardı değil mi? Evet. 50'den sonra savaşarak arttırmaya. Aynen. Yani şimdi Evet. yine eski haline çeviriyorsun. Yani madem Abi bence çevireceksin niye getirdin? Abi bence olması gereken buydu. Şimdi bir şey söyleyeyim mi sana? Şimdi T5 oyuncu mesela alana çıkıyor. Çok güzel bir şekilde X kasıyor. Abi Ama aynen T4 öyle. arkadaşın bu 50'den 60'a çıkarması için bir sürü zaman ayırması gerekiyor. Yani X toplamak gerçekten çok zor savaşarak. Adam iblislerle, karanlık yaratıklarla kahramanlarını 60'a çeker. Mis gibi gider savaşır yani savaş alanında. Bence çok güzel bir şey olmuş bu. Ya bu zaten Bunun böyle olması altındaki daha güzel lazımdı. olmuş be. Böyle bakalım. Artık iblis ve karanlık yaratıkları mağlup etmenin ödülleri aynı. Yani Şimdi nasıl burada yani? aynı diyor ya, ben şunu merak ediyorum canlar. Biz mesela ben iblis sürekli kesiyorum eğitim hızı toplamak için. Hı? Mesela araştırma toplamak isteyen karanlık yaratık kesiyor. Acaba şimdi iblis veya karanlık yaratık kestiğimiz zaman rastgele mi atacak hızları? Yani rastgele Hayır. araştırma Sen tek veya kesiyormuşsun gibi düşünecek, oyun mantığı karşı taraf da tek kesiyor. Yani ikimiz gittik bir barbara vurduk, iblise yok yok, vurduk diyelim. Yo yo ondan burada o ondan ayrı. bahsetmiyorum. O diğer şey e, maddede. Yani Diyor yine ya, iblis ve karanlık yaratık mağlup etmenin ödülleri aynı. Mesela karanlık yaratık kesiyoruz. Araştırma hızı veriyor. Aynen. İblis kesiyoruz. Eğitim hızı veriyor. Burada ödülleri aynı diyor ya. Peki Acaba abi acaba diyor. oyunun bize şöyle bir güzellik yapıp yani mesela şu an 25 seviyeden 4 dakika eğitim hızı alıyoruz mesela örnek veriyorum. Karanlık yaratıktan da öyle. Yok mu peki 4 dakika eğitim 4 dakika araştırma hızı vermesi? Yok Güzel değil mi? olurdu. öyle vermez, öyle vermez de. Sanmıyorum öyle vereceğini ben O de. zaman rastgele verecek abi. O zaman artık ee, sıkıntı. Çantamız zaten. Senin Bence mesela sıkıntı T5'sin değil abi. kanka. Tam Bence sıkıntı T5 değil. için sıkıntı bu arada bu olay. Ve Çünkü için sıkıntı, çünkü çantadaki araştırma şişiyor ondan sonra. evet. Yani benim çantamda bir sürü araştırma hızı var ama kullanamıyorum. Şöyle bir şey yapsalardı mükemmel olurdu. Buradaki mesela biz bu araştırma hızlarını politikalarda kullanabilseydik harika olurdu. Yani ben Evet. elmas basarak onu bitirmek istemiyorum arkadaşım. Araştırma hızımı kullanayım. Ya da şey de Politikaları olabilir. basıp basıp geçeyim politikaları yani. Bu senin Sezon dediğin bence abi başlarında kesinlikle araştırma sonradan olabilir. hızlarını askeri hıza çevirme gibi bir şey Yani bir olabilir. geri Hani belli bir dönüşüm, saat. geri dönüşüm kesinlikle doğru söylüyorsun. Benim Hepsi mesela değil de mesela binayla örnek veriyorum, bir aylık bir hız karşılığını düşünün yani. Onun gibi bir hız hepsi karşılığında zaten hepsi zaten çok şey olurdu. Yani böyle yüksek bir rakam olurdu. Ama dediğin gibi her mesela sezonun başında bize mesela bir süre tanımlasın. İşte bir aylık veya 2 aylık hızınızı eğitim hızına veyahut da işte genel hıza vesaire dönüştürebilirsiniz diye. O zaman olurdu, işe yarardı ama şimdi geri dönüşüm yok. Ben buradan toplayacağım araştırma hızlarını dolduracağım çantaya. Ne yapacağım ondan sonra bunları? Çok beğenmedim yani ben bu maddeyi. Diğer madde iblis ve karanlık yaratıkları mağlup etmek için birden çok oyuncu aynı anda çalışırsa hepsi tam DP kazanacak. DP artık verilen hasara göre paylaştırılmayacak diyor. Yani burada demek oluyor ki arkadaşlar biz 10 kişi alana çıkıp aynı iblisi kesebileceğiz yani. Ya birbirinize de küfür etmenize gerek yok ya. Kafanıza göre takılın yani. Ha, Niye gelin benim hayvanıma vurdun? güzel olmuş bu. İşe yarar yani.
Böyle birinci sezonda iblis ve hazine muhafızı mağlup etmenin ve iblis kalesi yok etmenin kazandırdığı kahraman DP'si ve gizemli toz ödülleri değiştirildi. İblis mağlup etmek ve iblis kalesi yok etmek artık prestijle kazandıracak. Bu da güzel olmuş abi. Tabii canım, güzel. İblis kalesi de yani prestij kazandıracak. Doğru mu? Anlıyorum ben burada. Aynen, hı hı, öyle. Bu güzel. Yani sonuçta çünkü T5 açmak için kale kesenler de vardı. Onlar da şimdi iblis yerine kale kesmeye devam edecek. Yani bu Adam ittifak şimdi sandığı için güzel bir şey. Abi zaten böyle bir şey mecbur getirmeleri gerekiyor. Adam mesela KPSS'ni nereye harcıyor? Kaleye harcıyor. Şimdi adam KPSS'ni gidip niye iblis harcasın ki? Mecbur oradan anlaşma toplaması gerek. Şimdi gitse mesela bu ittifak kalesi şey vermeseydi, prestij vermeseydi adam prestiji nereden bulacaktı? Aynen. Yani bu kesinlikle çok güzel olmuş. Hem adam oradan anlaşmasını kasacak hem de prestijini kasacak, politikasını yükseltecek. Doğru. Diğer geliştirmeler diyor. Herhalde bu Biraz e, hızlan Caner ya. Çok tamam. takıyorsun. E, buradaki geliştirmeler büyük ihtimal birinci sezon için geçerli. Birinci sezonda kahraman seviyesi yükseltmek için gereken DP önemli ölçüde azaltıldı diyor. Birinci sezonda bazı seviyelerde iblis, karanlık yaratık, canavar ve hazine muhafız mağlup etmenin zorluğu azaltıldı. Birinci sezonda Elia'nın krizi etkinliği kahraman DP'si ödülü değiştirildi. Sezon hikayeleri artık ödül olarak büyük miktarda prestij veriyor. Her yerden prestij veriyor bunlar artık. Birinci sezon süresince Bunlar çok uygulanan minimaldir ama ya. Komik rakamlardır. hmm, Sezon hikayelerinden gelen falan. Muhtemelen olabilir. öyledir. Birinci sezon süresince uygulanan politikaların maliyeti ayarlandı. Toplam maliyet değişmedi ve bazı politikaların yürürlüğe sokulması için gereken zaman azaltıldı diyor. 3 Gereksiz da, bir şekilde uzun zaten politikaların zamanları. Bence de biraz kısaltılması iyi olur yani. üç Ama bak daha maliyet azaltılmadı diyor abi. Maliyet aynı. Ya maliyet değişmedi. prestij aynen çok sıkıntı yaşamıyoruz ya. Prestiji bir türlü topluyoruz yani. 3 daha dolu bir savaş deneyimi. Akındaki ordu geliştirmeleri. Evet. Kullanıcı arayüzü görünümü ve kullanımı geliştirildi. Bir lejyon akındaki orduna normal saldırı gerçekleştirdiğinde karşı saldırı tetiklenir ama karşı saldırı etraftaki lejyonlara saldırmaz. Bu bir tık Le- üzdü beni ya Caner. Abi beni de bak bir tık üzdü bir tık sevindirdi yani bak. Bu olay gerçekten yani bizim için bazen sıkıntı oluyordu bazen de çok iyi oluyordu. Ama biz bu konuda eğlendik yani bu sezon. Ne Evet. yalan söyleyeyim. Lejyon saldırısını durdurursa ya da yenilgiye uğrarsa akındaki ordun da saldırıyı durdurur ve hedefine doğru ilerlemeye devam eder. Okey. Müstahkem mevki değişiklikleri. Daha taktik odaklı bir savaş deneyimi sunabilmek için ittifak kaleleri artık müstahkem mevki sayılmıyor. Benim takıldığım nokta bu abi. Ya Niye? müstahkem mevki sağlamlaştırılmış yer demek aslında. Yani şimdi burada yani sağlamlaştırılmış yer olarak sayılmıyor. Nasıl yani? Ben onu anlamadım. Şey mi Neden? acaba hani bölge dışındaki herhangi bir yere koyup işleyecek mi? Ne demek istemiş burada? Hani bayrağın içine kurabiliyoruz da bunu. Yani çok anlaşılmıyor buradan bir şey. Ne yalan söyleyeyim ben. Ben de Ucu anlamadım. açık. Neyse bunu güncelleme gelince artık deneyimleyeceğiz. Ee, Fırtına zirvesi yemini Helena bunu söyleyemiyorum. Neyse kurt kadını Kurt ve kadındı. aynen kurt kadını ve fırtına okları eser becerilerini kullandıktan sonra önceki eylemine devam eder. Artık önceki komutları yeniden vermene gerek yok. Tamam. Legion'u karanlık yaratıklarla ve zebellerle savaşırken sersemletir veya havaya fırlatılırsa bu etki sona erdiğinde Legion önceki eylemine devam eder. Tamam bunda da bir şey yok. Hı hı. Sonunda Erişimi şunu götürürler ya. Bir aynen. daha tıklamak zorunda kalıyorsun falan. Saçmalıktı ya. İyi yapmışlar. Bu güzelmiş. Erişimi daha kolay bir harita. Arazi genişletmeleri diyor. Kum taşı yamaçlarındaki alçak alanlar geliştirildi. Legion'un artık karanlık sandıkların bulunduğu alçak alanlara yanlışlıkla girip hazine muhafızlarının saldırısına vuramayacak diyor. Bu çok güzel bir şey. Aynen. Ben bazen uçandan mesela gönderiyorum ürün toplamaya. Onların yanından geçtiği zaman bakıyorum ki canının 3'ü gitmiş yani. Bazen Otomatik ölüyor bile. saldırıyor. Aynen. Evet, otomatik saldırıyor. İkinci sezon ateşkes bölgesi. Bak burası çok önemli. İkinci sezon haritasına her türlü savaşın yasak olduğu bir ateşkes bölgesi eklendi. Başka oyuncularla savaşmak istemezsen Belleron'dan ayrılarak ateşkes bölgesinde oynamaya devam edebilirsin diyor. Ben buraya çiftlik diyorum abi. İnsanlar buraya gidecekleri çiftçilik yapacaklar.
Buraya girenin adı Peki çıkar buraya abi. girdikten sonra diyelim Tekrar şöyle bir şey yapıyoruz. Bellor'a dönebiliyor musun? Ve dönebiliyor mu? Bilmiyorum. Dönüyorsa çok saçma olur abi. Adam orada toplayacak kendini. Tekrardan gelecek. Bellor'a atlayacaklar. 30 kişi 50 kişi Ya birden. da Yine otomatik. ya da bir sınır da olabilir. Belki orada mesela 2 kez veya 3 kez girip çıkma ihtimali. Bunun mimini çevirirler abi bu arada. Bak kesinlikle bu haritaya düşen var adı çıkar. Bence ana hesapla buraya gidilmez. Abi biz gitmeyiz zaten. Ne işimiz Ya var orada ya? ondan ziyade kanka şu da yani orada toparlanabilirler bu adamlar da yani. Tabii. Bunu kullanabilirler kesinlikle. O yüzden buna bir sınır getirilmesi gerek. Adam oradan kaçar oraya, orada dayağını da yemeden gayet dediğin gibi hastanesini temizler, toparlanır, Tabii çıkar ki de. gelir sonra bir daha savaşır yani. Bunu da göreceğiz önümüzdeki sezonda. 3 troll ve canavar değişiklikleri. Bunları geçiyorum ya. Bunlar çok fazla Aynen bunları geç. bizim okeyimize değil yani. Arama özelliği ne diyor? Arama özelliği verimini arttırmak için karanlık yaratıkları arama özelliği kaldırıldı. Hazine muhafızları ararken filtreleme yapma özelliği eklendi. Artık hazine muhafızlarını sandık nadirliğine göre arayarak istediğin sandığı daha kolay elde edebilirsin. Bak bu güzel olmuş Harika. abi. Harika bir şey olmuş abi. Mesela biz beşli sandık arıyoruz. Haritanın hepsini geziyoruz arkadaş. Ha nerede diye. Yani burada mesela nadir işte o efsanevi sandık mıydı neydi? Eklersin, Hı, ararsın, gider bulur kesersin. Bence çok olması gereken bir şeydi bu zaten. güzel olmuş abi. Bak bayağı var bu arada. Neyse biraz daha hızlanalım. 5 heyecan verici sezon içeriği. İkinci sezon sıfırlama ayarlamaları. Yeni sezon başladığında kahramanın 30 seviyenin altındaysa seviye değişmeyecek. 30'un üstünde ise seviyesi 30'a indirilecek. Yani artık bir sezondayken komutanlarımız bile düşmeyecek. 30'dan başlayacak. Bu benim için kötü oldu. Neyse. Eser seviyeleri sıfırlanmayacak ve gizemli toz hurdaya çıkarılmayacak. Burada Ejderha benim yolu aklıma burada benim aklıma bir şey geldi Caner. Burada bir araya girmek istiyorum. Diyor ya gizemli toz hurdaya çıkmayacak diye. hı, Şimdi biz mesela çantamızda gizemli tozları biriktirelim o zaman. Diyelim ki ileride mesela başka bir eserde kullanmamız gerekecek diye. Bu hurdaya çıkarılmayacak da çantada beklesin o zaman. Böyle bir şey çıkarabilir miyiz buradan? yani bunu söylüyor abi güncelleme yani. Kesinlikle öyle yapmalıyız bence de. Yani Anladım. bunu bir deneyebiliriz aslında. Anladım tamam. Şöyle ejderha yolu mücadelesi zorluğu artık sıfırlanmayacak. Sezon ilerledikçe yeni aşamaların kilidi açılacak diyor. Yani yeni aşamalar gelecek büyük ihtimal. Ondan sonra diyor. Üst düzey düşmanlar ikinci sezon başladıktan sonra haritada daha yüksek seviyedeki iblisler, karanlık yaratıklar ve iblis kaleleri ortaya çıkarak sana daha fazla mücadele ve ödül sunacak diyor. Güzel. Öyle ikinci sezon politikalar ne demiş burada? Abi güzel bir şey gelmiş bak burada. İkinci sezon politikalar sistemi ayarlanmaları, kaynak üretimi buff politikaları kaldırıldı ve iyileştirme maliyeti azaltan politikalar eklendi. Kesinlikle olması gerek zaten bunun abi. Yani bu olayın şimdi oyunun olayı savaş olduğu için yani kaynakla maynakla politikayı doldurmanın hiçbir anlamı yoktu zaten. Aynen. Yani burada askeri anlamda yapılması gereken iyileştirmeler olmalıydı. Bence güzel bir ekleme olmuş. Böyle bağlı bölge ön seçimi ittifak lideri ittifak üyelerinin bağlı bölgesini sezon sonunda önceden seçebilir. Bağlı bölgesini önceden seçen ittifaklar yeni sezon başladığında dağıtılmaz. Wow. Herhangi bir ittifakın üyesi olmayan oyuncular kendi bağlı bölgelerini seçebilir diyor. Nasıl yani? Biz şimdi 150 yani şöyle bir şey. Şu an bizim ittifak sınırımız 200. 200 ile mi başlayacağız? Yani ittifak dağıtılmaz demiş ya. Hı hı. Mecbur şimdi ittifakın üyeleri de orayı seçeceklerine göre. Ama o da biraz saçma geliyor bana. Çünkü biz bu sayıyı zevellerle işte kulelerle Tabii. vesaire sürekli artırıyoruz. Bu Ya da değişiklik şöyle bunun da olur. uçağı çık. Hani bu baştaki sayıyla mesela biz oraya ışınlanırız. Ama bizim ittifakta o an bizim ittifakta olan herkes bizimle aynı bölgeye ışınlanır. Zamanla biz sayımız arttıkça o arkadaşları tekrardan bünyemize katmaya devam ederiz. O şekildedir bence. Yine aynı şey abi o zaman. Yok bu sefer şey olacak. Yani biz adama demeyeceğiz mesela sen şu bölgeyi seç diye. Lider seçecek. Adam hiçbir şeye karışmayacak. Herkes gidecek. Ama o adam mesela onlarla gitmek istemiyorsa ittifaktan çıkacak. Kendi bağlı bölgesini kendi seçecek. Aynen. Ondan ziyade bundan bir öncekinde kaynak üretiminde iyileştirme, yani günlük iyileştirme, kaynak iyileştirme demiştiniz ya.
politikada. Onun yerine ne gelecek dedi orada güncellemede. Yok, onun yerine İyileştirme maliyetini azaltan maliyetini politikalar azaltıyor. eklendi diyor. İyileştirme maliyetini azaltan politikalar. Yani Yani bu kaynakla acaba iyileştirme. kaynakla ihtimal. Şimdi iyileştirme şöyle bir şey maliyetidir. olduğunu düşün abi. Yani o kanadı tamamen iyileştirme işte dediğinizde çevirdiler. Biz yine alttaki şeyi seçeceğiz ki. X üretim hızını seçeceğiz. Yani Yani bizim biz için bir şey değişmedi. kaynakla iyileştirme yapmadığımız için, ama yani belki iksir üretiminde de arttırma olayları da olabilir, belki bu şekilde ona da bir buff gelebilir diye düşünüyorum. Şöyle de Çünkü bir şey var sadece abi. Bence Eğer bu ki biraz şeye dönmüş ya. T5 Hı hı, yardımına dönmüş gibi geldi. Ki evet. olmaz yani hakkıdır yani bir şey diyemem. Çünkü Adamlar çok kaynak harcıyor. T5 yani iyileştirmek gerçekten maliyetli olduğu için ondan dolayı olabilir kanka. Dediğin yani gibi. akıl kârı değil kesinlikle T5 askeri kaynakla iyileştirmek. Aynen öyle. Böyle diriliş özelliği ayarlamaları, diriliş özelliği yalnızca ikinci sezonun ilk 7 günü boyunca kullanılabilir. Sezon boyunca sezon sonundaki alamet taşı aşaması tamamlanana kadar diğer bağlı bölgelerdeki ittifaka katılamazsın. Abi bu güzel. Şimdi ittifakların hamlelerini mesela en başta çok doğru yapmaları gerekiyor. Aynen. Adam gidiyordu mesela, diriliş birkaç güne hemen açıldığı zaman basıyordu dirilişi, başka bir tarafa gidiyordu. Bakıyordu ki orada tutunamayacak. Ki bu sezon mesela böyle bir şey yaşandı zaten, biliyorsunuz bizim burada da. Aynen öyle. Güzel olmuş bence. Köy işgali buff değişiklikleri. İkinci sezon başladığında köyleri işgal ederek kazandığın buff türleri değişecek diyor. Alamet taşı değişiklikleri sezon sonunda bir ittifaka üye olmayan oyuncuların deneyimini iyileştirmek için dayanıklı sezon kademesi ittifak üyesi olmadan da kazanılabilir hale geldi. En sondaki ödülden bahsediyoruz bu. Sunucu bilgisi sezon sonu ittifak yönetimini kolaylaştırmak için ikinci sezonundan itibaren diğer sunucuların bilgileri, göç, ön izleme aşaması başladığında görüntülenebilecek diyor. Güzel bir şey. Diğer sunucuların bilgileri derken oradaki oyuncu sayısı mı? Bilmiyorum abi. İttifak yönetimini kolaylaştırmak için bilgileri büyük ihtimal abi. Yani diğer Yani o sunucunun oyuncu bilgileri dediğine göre Yani bundan oyuncu bahsediyordur. sayısıysa, yani insanlar hamlesini ona göre yapar. Yani bu demek ki biz şu kadar adamı götüreceğiz. Bu sunucuda şu kadar adam var. Yani bu Aynen. sunucuya göç olmamız mantıklı diye insanlar böyle bir tercihte bulunabilirler. Güzel olur. Aynen. Geliştirilmiş duyurular sezon sonu sürecinde yönetimini kolaylaştırmak için her sezon sonu aşamasının içeriği bir zaman çizelgesi önceden duyurulacak diyor. Şöyle bir şey olmuş abi. Geliştirilmiş ittifak sistemi, ittifak sıralamasının değerler sıralaması bölümünde genel değerler ve haftalık değerler Burası arasında geç ya. Burada bir bunu da şey yok. geçelim. Burada da bir şey yok. Aynen. Hı hı. Şu hediyede artık tek tek tıklama değil de onunla güzel olmuş. Genel olarak Evet. buraya geç. Aynen. Yeni etkinliğe gel 7'de. Yeni etkinlik Zebelle baskınları diyor. Artık yepyeni bir sunucular arası etkinlikte yer alabilirsin. Kudretli Zebellere karşı savaşmak için aynı sezondaki oyuncularla takım kur. Her bir oyuncu birden çok lejyon mevzilendirebilir. Savaşacağın Zebel mevcut sezondaki Zebeller arasında rastgele seçilir. Arkadaşlarını savaşa davet et ve ganimetleri paylaş diyor kanka. Güzel. Güzel bir şey. Ekipçe oynanabilecek hoş bir oyun Ama bence. kaç kişi? 5'tir 5. Beştir. bence. Aynen beştir. Dörttür. Beştir. Sınır var İler mıdır olan peki 5. bunda? Bunda sınır var mıdır? Günlük sınır vardır buna herhalde. Yok, sınır yoktur. Ama belli bir ödülü vardır. Ödülü aldıktan sonra da çoğu Biter insan ödül oynayamaz. aldıktan sonra. Doğru. Aynen. Yeni etkinlik hazine avı. Altın avında başarılı mısın? Yeni hazine avı etkinliğinde becerilerini sınav. Hazine haritası parçalarını birleştir ve diyarın en karanlık köşelerinde devasa ganimetlerin peşine düş diyor. Minimal ödül etkinliği hoş gelmiş oldu. Aynen. Aynen. Çok fark yaratacağını ben de düşünmüyorum. Ne diyor? Muhteşem cuma etkinliklerimizdeki harika tekliflere hazır ol. Yani burada diyor ki cebinizdeki paraları hazırlayın. Mübarek Cuma gününe özel hazırlamışlar ha. Aynen. Üçün imtihanı etkinliği değişiklikleri. Bunu çok fazla değişiklik yani. Buna çok fazla anlatmaya gerek Geç. yok. Evet. Melake'yi geç. Diğer geliştirmeler diyor. İttifak diyor. Bunu da çok fazla bir alakamız yok arkadaşlar. Burada şey vardı Şöyle canlar. genel iadeler Bunu hakkında biraz konuşalım ondan sonra Bir, kapatalım bence. bir tane daha bir şey vardı da nerede o ya? Onu geçtik mi söyledik mi hiç bilmiyorum. Burada bir şey vardı ya, şehir görünümü, şehir teması. Bak şu şeyi okur musun? Titan'ın mirası etkinliği geliştirmeleri. Orayı bir okur Ah musun ben beşinci aynen madde? onu söyleyecektim abi şimdi. Titan mirasında içgörü ürününü en yüksek seviyeye getirdiğinde yani 80 seviyeden bahsediyor burada. Hı hı. 2 yeni şehir teması bulunuyor diyor.
Bazı görevlerin zorluğu değiştirildi. Mevcut sezonda ilerlettiğin görevlerin ödülleri değiştirilecek. İçgörü ürününü bu ya da önceki sezonda zaten en yüksek seviyeye getirdiysen bu ödülü alamazsın. Abi şimdi mesela biz bitirdik mesela içgörü ürününü. O zaman buradaki temayı alamayacağız biz. Yanlış Maalesef mı abi. anlıyorum? Şöyle bir şey söylemiş devamında. Bu durumdan etkilenen oyunculara sürüm güncellemesinden sonra telafi hediyesi göndereceğiz. Telafi hediyesinden Telafi kastı hediyesi nedir? eşittir 2 tane altın anahtar, bir tane eser anahtarı. Bence öyle değildi abi. Abi ne Bence olabilir başka? sorulması gereken soru şu. Oyunda zaten 3 tane tema, 2 tane tema var. İkisi de var bende. Yok, yeni temadır belki. 2 yeni şehir teması bulunuyor diyor. Yeni. Tamam, şu an 2 tane tema var abi. Bak, bunu sen kendine göre düşünme. Yeni sezondakilere göre düşün. 2 yeni tema bunlara gider. Belki bir tane yeni tema çıkartır. Onu seçebiliriz. Belki çok yakında hani bir tane eklerler mi? Şu an Titan'ı baştan belirledikleri için 2 tane tema var bizde. Sarı vermeyeceklerine göre. Yeni temanın da Mordur. habercisi değil. Mordur zaten Şey değil. Yani muhtemelen de. söylememişler yeni tema geliyor diye. Yani büyük ihtimal bu gök mavisi bahçeli kuzey rüzgarlarıdır. İkisi de bizde var. Bundan öncekilerini telafi edecekler. Bu tema varken nasıl bir ödül gelecek orası ayrı olacak, bakalım. Onu Doğru. nasıl Senin telafi edecekler? senin yaklaşımın da mantıklı geldi bana şimdi. Başka diğer şeylerde, maddelerde arkadaşlar çok fazla böyle dikkate alınacak bir şey yok zaten. Onları da okumaya gerek yok diye düşünüyorum. Aynen. Böyle videoda Ya var, zaten okursalar daha net anlayabilirler. Burada hani ekstra bir evet, detay verebilecek bir şey değil onlar ya. aynen öyle. Şöyle zaten arkadaşlar video bu arada uzun oldu ama gerçekten böyle detaylı bir okuyarak hem de yorumlayarak bahsettik bazı şeyleri. Ondan dolayı uzun olmuş olabilir. Ne diyorsun? Bitirelim mi burada? Bence keşke komutanlara biraz daha detaylı girseydik ya. Ben hiç Komutan yorum yapmadım, sonuna gireceğiz diye. Komutanlar için başka bir video da isterseniz çekebiliriz. Yani ya da bunun olabilir. üzerine de konuşabiliriz. Yani Veya da komutanlar üzerinde gerçekten bunu bitir konuşalım. kanka. Yeni video yapalım. Komutanları konuşalım biraz. Olur. Olabilir. Olabilir. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi siz de düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Abone olup beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.